Uyanmamak istediğim bir uykudan ne yazık ki pek erken gözlerimi açtım. Yine bir uzun günün beynimin içinde sızlanan ihtiyaçları beni pek fena ürkütüyor. Aman ya Rabbi, hayat ne kadar pahalılaştı. Soluk almaktan başka her şey parayla. Zamanın ahlaksızlığından yakınılıyor. Ahlaklı ya da ahlaksız olmak birçok nedenlere bağlıdır. Kaza ve kader dediğimiz gözükmez, işitmez o despot kuvvet bizi hangi tehlikelere atacak? İhtiyaçla ahlak bir arada uzun süre uyuşamazlar. Biri şiddetini arttırdıkça öteki zayıflar. Yine zayıflar. Çelimsiz hasta ender olarak yaşar. Çok defa ölür. Her şeyde ihtiyacın buyrukları önce dinlenir. Hayatın öteki ayrıntıları sonraya kalır. İşte bundan dolayı herkesin iş gücünün ve hareketlerinin rehberi kendi kişisel çıkarlarıdır. Ara yerdeki vicdan sözü çok defa kişisel düşünce, bir çeşit süslü söz ve gösterişten başka bir şey değildir. Hayır sahibinin biri evinin bodrumunda bana lütfen bir kovuk gösterdi. Bilmem kaç arşın toprağın içine oyulmuş bir mezarda yatıyorum. Yapıldığından bu yana rüzgar geçmemiş, güneş değmemiş bir çukur. İçerideki mahpus hava kesafetinden sulanıyor. O derece ağırlaşıyor ki duvarları, taşları kemiriyor, eritiyor. Gece sabaha kadar rutubetten alnımın üzerine büher çile tutuyor. Kemiklerim sızlıyor. Vücudumun bazı yerleri şişiyor. Bu kara delikte yavaş yavaş çürüyorum. Mezardan farkı içine kendi isteğimle girip çıkmamdan ibaret kalıyor. Bu ahiretle dünya arasındaki inin kirası var. Bunu para olarak değil, bedenen ödüyorum. Çeşmeden evin suyunu taşıyan, bakkala, kasaba, fırına giden, Düzcesi evin uşaklığını eden hep ben. Yaşamak için diploma değil, vücutta kuvvet, biraz da utanmamak lazım. İşe biraz ağır davransam. Tahir, senden mi tembelleştin? Sana insanlık olsun diye kutu gibi bir korunaklı oda ayırdık. Ayda 5 lira kirayla oraya birkaç istekli var. Gözlerini aç. Sonra sokakta kalırsın ha. Tehdide hazırdır. Bu sokakta kalmak sözünün korkusunu ancak onu maddeten denemiş olanlar bilir. Yıldızları sayarak gökyüzü tavanı altında yattığım geceler çok oldu. Ne kadar namuslu olsalar böyle yersiz, yurtsuz kalanların hallerinden zabıta ve herkes kuşkulanır. Namus değerli mücevherler gibidir. O mahfazalar içinde saklanır. Açıkta kalınca itibarı bozulur. Onun sağlamlığına güven kalmaz. Açıkta kalanlar kovuğun dışında uyumuş yılanlar gibi muzur sayılırlar. Onları herkes yakalamak, tepelemek ister. Sizi izleyecek bakışlardan gizlenmeli, kaçmalı, tilki, sansar gibi tetikte olmalı. Ben bu genel işlemde açıkta kaldım. Her tarafta hayatın pahalılığından şikayet ediliyor. Ama az çok hemen bütün ailelerin ocakları tütüyor. Tencereleri kaynıyor. Lokantalar müşteri almıyor. Bu yenen, içilen, giyilen şeylerden benim ve benim gibilerin hissemiz yok. Bu rızıksızlığımızdan dolayı kimden ve ne davasına hakkımız olabilir? Kısmetimiz yok. Tevekkülüyle ağzımızı kapamalı. Ama içeriden mide durmuyor. Bağırıyor. Bağırsaktan, açlıktan beni ezerek, ölümle tehdit ederek istiyor. Onun bu istemeye yetkisi var da benim bu davayı dışarıya duyurmaya ve yardıma gücü olanlara dinlettirmeye neden hakkım olmasın? İhtiyaçlarından fazla maaş alanların değerleriyle benim ehliyetim, dürüstlüğüm karşılaştırılsa, noktası noktasına hakkıma tecavüz gözetilerek bir yarış meydanı açılsa kazanacağımdan %90 eminim. Ama görünüşte böyle yarışmalar açıldığı vakit bunların etrafı hemen bir sürü koruyucular ve iltimasçılarla kuşatılır. Başarınızı gücünüz ve hakkınız değil, koruyucunuzun kuvvet ve nüfuzu sağlar. Böyle yarışmalarda mağdur olanlar bir yüce divan karşısında söyletilseler, adam kayırmanın hakka üstün gelişi vicdanları ağlatır. Marif nezaretince tasdik edilmiş 18 mühürlü pek iyi dereceli diplomam, döküntü sefil eşyam arasında benimle birlikte Bodrum'da çürüyor. Onu elde edebilmek için harcadığım yılları bir kunduracı çıraklığında geçirmiş olsaydım bugün aç kalmazdım. Başvurmadığım nezaret, çalmadığım kapı kalmadı. Aylarca gitgelden sonra kayrılacak yer olmadığını öğrendim. Benim gibi bir yüksekokulu bitirmiş, 1. derecede diplomalı bir gencin aç, umutsuz, bodrumlarda çürümesine belki şaşarsınız. Hiç abartma yok, inanınız. Bu İstanbul hayatı içinde bir tek ben değilim. Orada burada benzerlerinin çokluğunu da öğrendim. Koruyanımız yok. Hakkımızı ciddiyetle kabul edip gereğine bakacak insaflı kişiler yok. Ve böyle bir görevle kendini bu işe verecek iyi yürekliler yok.
Söz geçiriciliğinden korunma beklediğimiz kimselerin bu davayla karşılarına çıkınca bizi yukarıdan aşağı dikkatle süzüyorlar. Herhangi bir hizmete atanmamızdan kendilerince olacak çıkarları, yani yüzümüzden elde edebilecekleri faydaları düşünüyorlar. Bazı dolambaçlı işlere aracı, alet olabilmekteki gücümüzü inceliyorlar. Güvenli adam arıyorlar. Arkasız, tavsiyesiz iş olmuyor. Sözünü geçirebilenler tavsiyelerini kendi adamları için saklıyorlar. Bizim gibi kimsesizler ne kadar akıllı ve haklı da olsalar kayrılma ve tavsiyeye pek elverişli görünmüyorlar. Hem tavsiyeler karşılıklı oluyor. Bugün bir tavsiyeyi yapan kimse sırası gelince karşılık olarak o da tavsiyeciye tavsiye gönderiyor. Ödeşiyorlar. Benim gibi bir işsiz güçsüz için bu lütfunu boşuna harcayacak ya da insanlık yolunu harcayacak iyilikseveri nerede bulayım? İnsan muhtaç, aç, düşkün kalınca günden güne adamlığını yitiriyor. İnsanlıkla hayvanlık arasında bir sınıfa ayrılıyor. Herkesi kendinden kuvvetli görüyor. Bir kötülüğe uğramaktan korkuyor ve bazı yüzlerce çıkar umudu arıyor. Kendini çok kimselerden aşağı tutuyor. Alçak gönüllü, çekingen, yüze gülücü, ikiyüzlü, yaltakçı oluyor. Asalak bir yaşama alışıyor. Dal kavuklaşıyor. İyilik umduğu kimselere yağcılık yaparak yanaşmak için onların zihinlerinde dolaşan düşünceleri öğrenmeye çalışıyor. Dudaklarında beliren her boş şeyi gerçek diye kabulleniyor. İşte insan böyle mesleksiz ve ahlaksız oluyor. Daima hak yerini bulsa haklılar güven içinde ve gönül rahatlığıyla yaşarlar. Haksızlar hakka saldırmak küstahlığına kalkışamazlar. Her yerde önünde sonunda hakkın üstün geleceği söyleniyor. Doğru ama milyonlarca haklı haksızların zulmü altında ezildikten sonra yoksulluğumdan yanıp yakılarak halimi acındırmak istediğim kimseler bana şişiyorlar. İstanbul gibi bir memlekette 28 yaşında güçlü, kuvvetli ve de diplomalı bir delikanlı hiç aç kalır mıymış? Ben de işte bu tuhaf hayrete şaşıp kalıyorum. İstanbul'da bulunmak, genç, dinç ve diplomalı olmak sefalete karşı bir sigorta mıdır? Yoksullukta bana yakın bulunan, diplomalı, yüksek fikirli aç gençler neredesiniz? Sıkıntılarını gizlediğiniz sefalet kovuklarından benim çıkışlarıma katılarak bağırsanıza. Varlığınızdan şüphe edenlere diplomalı, genç, zeki ama aç olduğunuzu ve bu üç faydanın size verdiği ayrıcalığı kötülükten kurtulmak için nasıl kullanacağınızı bilemediğinizi, çünkü bu memlekette itibar ve zenginlik kuşunun hemen hep diplomasız, adi düşünceli ya da büsbütün düşünceden yoksun ahmakların başına konduğunu ve her işte bu haksızlardan haklılara yer kalmadığını, bugünkü düşüşümüzü hazırlayan sebeplerden başlıcasının da işte bu illetimiz olduğunu ispat etsenize, yalnız iki sözcüğünü değiştirerek diplomamın altına sabitin şu ikiliğini yazdım. Muskan açlık acısına ilaç olmadı hiç. Ey kerametler gösteren şey, onu ez de suyunu iç. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.